Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda kolaylıkla örebileceğiniz iki şişle örülen çok kolay ve ayakta çok hoş duran bir bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerim: 2 renk patiklik ip kullandım. 3 mm misinalı şiş kullandım. Bu şekilde ayrı ayrı iki şiş de kullanabilirsiniz. Şişlerim 3 mm. Öncelikle mavi rengimle başlıyorum. Yapacağım model 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için ise ilmek sayısına 2 eksik 2 fazla yapabilirsiniz. İpimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 55 ilmek atarak başlayacağız. Şöyle ilmeklerimi tek tek sayıyorum. Oldukça gevşek atıyorum. Böyle 55'e tamamlayalım. Evet, 55 adet ilmeğimi şişime attım. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime geçiriyorum. Bir sonrakidir ters olarak ördüm. Bir sonrakini düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Şöyle bakın. Böyle devam edelim. Son ilmeğime geldim. Her zaman son ilmeği düz olarak örüyorum. Örgümün şimdi ön yüzüne geçtim. Burası örgümün ön yüzü. Başlangıç ipim bakın bu tarafta. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor bu şekilde. Ve devam ediyorum. İlmekleri göründüğü gibi öreceğim örgünün ön yüzünde. Bakın düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Bir sonraki ters, onu ters örüyorum. Bir sonraki düz, onu düz örüyorum. Ters. Bir sonraki düz, onu düz örüyorum. Böyle ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde görüldüğü gibi öreceğiz. Ve bir ters bir düz lastik örgüyü oluşturmuş olacağız. Böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Bu uzunluğu size kalmış lastik örgünün. Nasıl tercih ediyorsanız göz kararı ayarlayabilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde ördüm ben. Bu uzunluk benim için yeterli. Şöyle şu düz örgü sıranın dişlerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane örmüşüm. Burası örgümün ön yüzü. Örgünün ön yüzündeyken şimdi bir sıra düz örgü öreceğiz. Örgünün ön yüzündeyiz. İlmeklerin tamamını düz örgü olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar böyle hepsini düz örelim. Şimdi örgünün ön yüzünde ördük. Düz olarak ördük ilmeklerin tamamını. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtiğimde beyaz rengimi bağlıyorum. Bakın şu şekilde. Ve beyaz rengime geçiş yapıyorum. Örgünün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Bu şekilde ördüm. Böyle devam edelim. 26 ilmeği bu şekilde örelim. Evet, böyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 adet ilmeğimi beyaz rengimle ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir tane ördüm. Bir tane örmeden aldım. Burada yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmeğim kaldı. Bunları hepsini beyaz rengimle örüyorum. Bakın 26 ilmeği ördüm beyaz rengimle. 27.'yi örmeden aldım. Bir ördüm.
bir örmeden aldım. Geriye kalan ilmeklerin tamamını örüyorum beyaz rengimle. Sırayı tamamlayalım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim bu şekilde ve devam ediyorum. Beyaz renkli ilmeklerin tamamını düz olarak öreceğim. Örgünün ön yüzünde ilmekleri düz olarak örüyoruz. Şöyle mavi ilmeğe kadar hepsini düz örelim. Şöyle bakın. İlmeklerin hepsini mavi renkli ilmeğe kadar düz olarak ördüm beyaz renkleri. Şimdi mavi renkli ilmeğimi örmeden yine bu şişime aldım. Sonrasında burada beyaz renkli ilmeğim var. Onun içine batarak değil, şöyle bir altından, bakın şöyle şu alt kısma batarak, şuraya batarak düz öreceğiz ve buradan toplamda 7 ilmek çıkartacağız. Şöyle yapıyoruz şimdi, bakın. Battım bir alta, ördüm düz olarak, bir ilmek çıkardım. Bir doladım, ikinci ilmeği yaptım. Tekrar battım, ördüm, üçüncü ilmek. Bir doladım, dördüncü ilmek. Battım, ördüm, beşinci ilmek. Doladım, altıncı ilmek. Yine battım, ördüm, yedinci ilmek. Artık bunu bırakıyorum. Şöyle bakalım tekrardan, bakın. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek çıkarmış olduk bir ilmekten. Şimdi tekrar mavi renkli ilmeği örmeden bu şişimi aldım ve beyaz renkli ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmekleri düz olarak örelim. Evet, bu şekilde tamamladım. Şöyle. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde mavi rengimi alıyorum. Mavi rengimle devam edeceğim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Örgünün arka yüzünü ters örüyoruz. Örgünün ön yüzünde düz örüyoruz. Ve mavi rengime geçiş yapıyorum bu şekilde. Evet, bakın örmeden aldığım mavi renkli ilmeği artık örüyorum. Burada da arttırdığım ilmeklerim var. Onları tek tek böyle ters olarak örüyorum. Şöyle. Burada 7 tane ilmeğimiz var. Bir ilmekten çıkarttığımız. Onları şu şekilde tek tek ördüm. Mavi renkli ilmeğimi de ördüm. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri örelim. Örgümün ön yüzünün ilmeklerin tamamını burada da düz olarak örelim. Evet, mavi rengimle örgünün ön yüzünde ilmeklerin tamamını düz olarak ördüm şu şekilde. Bakın böyle çiçek gibi bir görüntüsü oluyor. Şu arttırma yaptığımız ilmekler. Şimdi beyaz rengime geçiş yapıyorum. Örgünün arka yüzündeyim. İlmekleri ters olarak örüyoruz. Bir ilmekten 7 ilmek çıkarmıştık. Örgünün arka yüzünde o kısma kadar gelelim. Bakın şu kısma kadar gelelim. Örerek. Evet, bakın buraya kadar geldim. Şu örmeden aldığım ilmekti. Bakın mavi renk hep. Onu ördüm. Burada ise şöyle bakın 2, 4, 6, 7. 7 tane ilmeğim var. Bir ilmekten çıkarttım 7 ilmek. Bunun ilk ikisini örüyorum. 1, 2. İkisini ördüm. Üçüncüyü örmeden aldım. Dördüncüyü ördüm. Beşinciyi örmeden aldım. Altıncı ve yedinci ilmeği ördüm. Burada örgünün ön yüzünde yapacağımız modelin nereye uygulayacağımızın yerini belli ediyoruz. Burada modelin yeri belli oluyor şu ilmeği. Şimdi örerek devam edelim. Sıra sonuna kadar örelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi tekrardan beyaz renkli ilmeklerin tamamını düz olarak örelim.
Şimdi mavi renkli ilmeğime kadar hepsini düz olarak ördüm. Şimdi mavi renkli ilmeği yine örmeden aldım. Burada orta kısımda beyaz renkli ilmeğim var. Onun şöyle bir altından batarak düz örüyorum. İlmeği bırakmıyorum. Bir ilmek çıkardım. Bir doladım, ikinci ilmeği yaptım. Bir ördüm, üçüncü ilmeği yaptım. Doladım, dördüncü ilmek. Ördüm, beşinci ilmek. Doladım, altıncı ilmek. Ördüm, yedinci ilmek ve ilmeği bıraktım. Mavi renkli ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir ilmekten 7 ilmek çıkarttık. Ona şöyle bir bakalım yine birlikte. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde ilmeklerin tamamını düz olarak örelim. Beyaz rengimle tamamladım. Şimdi örgünün arka yüzünde mavi rengi geçeceğim. Arka yüzde ters olarak öreceğim bütün ilmekleri. Örgünün ön yüzünde düz olarak öreceğim. Mavi rengimle model yapmıyorum. Beyaz rengime geçtiğimde arka kısımda ortadaki ilmeği buluyoruz. Şu 7 ilmeğin ortasındaki 4. ilmeği buluyoruz. Onu beyaz renkle örüyoruz. Her iki kenarını mavi renkleri örmeden bırakıyoruz. Model kendini tekrar ederek ilerleyecek. Bu şekilde şu çiçek gibi olan görüntüden kaç tane yapmışız? Şöyle göstereyim. Bakın sizlere. Örüldükçe daha güzel ortaya çıkıyor. Ayakta duruşu gerçekten çok güzel bir bot patik oldu. Düz örgü de çok yakıştı. Böyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa bir ilmekten 7 ilmek çıkartma işlemini yapmışım ben. Şöyle. Böyle devam edelim örmeye. Model birbirini tekrar ederek ilerleyecek. Beyaz renkli kısımda, mavi renkli kısımda hep aynı. Böyle devam edelim örmeye. Evet, patiğimi bu şekilde artmalarını tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa yaptım. Şöyle patiğimde de göstereyim, bot patiğimde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En son mavi rengime geçtim. Yine mavi rengimle de ördükten sonra şimdi örgümün ön yüzündeyim. Şöyle bakın. Şöyle ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Burada haroşa örgüye geçeceğiz. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğiz. Şu kısmını yapacağız bakın. 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa sırası öreceğiz. Sonrasında patiğimizde şu taban kısmını birlikte öreceğiz. Şimdi ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve 4 diş haroşa sırasını oluşturalım. Evet, bakın bu şekilde 4 diş haroşa sıramı da ördüm. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde bakın. Şimdi ilmeklerimi 3'e ayıracağım. Şöyle ortada 11 ilmeğim kalacak. Toplamda 103 tane ilmeğim var. 11 ilmeği buraya kenara ayıracağım. Şuraya ortaya. Onunla patiğimizin şu taban kısmını yapacağız. Şöyle göstereyim. 46 ilmek bu tarafta, 46 ilmek de bu tarafta olacak. Şimdi öncelikle 46 tane ilmeğimizi bir örelim orta kısma kadar. Yine ilmekleri ters olarak örelim. Böyle sayarak ilerleyelim. 46 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm. Şimdi ortadaki 11 ilmeği öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanesini ördüm. En sonuncu 11.'yi örerken buradan bir ilmek yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü çeviriyorum. Örgümün çevirdim arka yüzünü. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Şöyle göstereyim bakın. 2, 4, 6, 8, 10. Yine sonuncu ilmeği örerken bunu 2 ilmeği birlikte, buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters örüyoruz. Bu ortadaki 11 ilmek üzerinden ilerliyoruz. Başa kadar gitmiyoruz ilmekleri. Yine örgümü çevirdim. Bakın artık 11. ilmeğin olduğu yer böyle belli oluyor. Saymasanız da olur bundan sonra. En son ilmeği yeri belli zaten. Yine 11. ilmeğe geldim. Bununla buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Hem bu taraftaki hem bu taraftaki ilmekler azalarak gidecek bu şekilde. Yine örgümü çevirdim. Bakın yine 11. ilmeğin yeri belli. Arada böyle bayağı bir boşluk oluyor. Bir kez daha tekrar edelim. Böyle 10 tane ilmeği örüyoruz. Hep 11. ilmeği örerken bu taraftan ya da bu taraftan yanına böyle bir ilmek alarak örüyoruz. Arka kısmı örerken bu taraftan, ön kısmı örerken bu taraftan. Yine yanına bir ilmek aldım, ikisini birlikte ters ördüm. Örgüyü çevirdim. Şimdi yine hepsini öreceğiz. Sonuncu ilmeği örerken bu ilmekle birlikte ikisini birlikte ters öreceğiz. Hem burada hem burada ilmekler azalarak ilerleyecek. Böyle bu tarafta 3, bu tarafta 3 ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde örerek geldim. Şöyle taban kısmı bu şekilde. Şimdi ortada 11 ilmeğim, bu kenarda 3. Bakın bu kenarda da 3 ilmeğim kaldı. Şimdi burada ne yapıyoruz? İlmeklerimizi eksilteceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini 2 2 örüyorum. Şöyle ikisini birlikte ördüm. Sonrasında tek tek örüyorum. İkisini birlikte ördüm. Sonrasında bu ikisini de birlikte ördüm. Örgümü çevirdim. Burada tek tek örüyorum. Bu ortadaki 11 ilmeği eksiltiyoruz şu an. Kenarları aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Şöyle baştan 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Diğerlerini tek örüyorum. Sondan 3 kalınca yine şu ikisini birlikte ördüm. Son ilmeğimle buradan bir ilmeği alarak birlikte ördüm. Örgümü çevirdim. Arka yüzde tek tek örüyorum. Örgünün ön yüzünde 2 2 örüyorum. Kenardaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Kenarlarda birer ilmeğim kaldı. Şöyle çevirdim bakın. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonrasında 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Bir tek ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Şu şekilde kaldı bakın. Şimdi burada ilmeklerin hepsini kapatıyorum. Kaç ilmeğim kaldı? 6 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ördüm. İkisini birlikte ördüm. İkisini birlikte ördüm. Böyle ilmeklerimi kapatıyorum. İkisini birlikte ördüm. Onu buraya aldım. İkisini birlikte ördüm. Şu şekilde kapatmış oldum. Şimdi burada ipimi uzunca kesip geri kalan kısmını da iğnemizle dikeceğiz. Şöyle yetecek miktarda ipimi kesiyorum. Şöyle ilmeğimizi çekelim. Örgümü tamamlamış oldum. Şöyle birleştirip şu kısmından dikeceğiz. Evet, şu en son kısımda yaptığımız mantık, buradaki ortadaki 11 ilmeği
eksilterek şöyle kapatmak. Bakın bu şekilde. Şimdi tersini çevirelim. Şöyle şu tarafa gelelim. Dikerek başlayalım. Böyle dikerek ilerleyeceğiz. Şöyle birleştireceğiz. Ve böyle şu kısma kadar dikelim. Evet, şöyle dikimini tamamladım. Böyle iplerim vardı. Onları da temizledim. Şimdi düz tarafını çevirelim. Şöyle. Bakın bu şekilde olacak örülmüş, bitmiş hali. Şimdi bunu da manken ayağımıza giydirelim. Evet, ayaktaki görüntüsü bu şekilde olacak. Bu sizlerle birlikte video içinde ördüğümüz model. Taban kısmı bakın bu şekilde. Çok güzel oldu. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde renk renk örebilirsiniz. Her ayak numarasına uygulaması da gerçekten çok kolay. Şu lastik örgü kısmını dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Videolarımı, örgülerimi takip etmek için kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.